Evet, merhaba sevgili takipçilerim. Yurt içinden ve yurt dışından kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz. Bugün yine fincanımızı birlikte açıyor. Telvelerin bize anlatmak istediğini, mesajları peşine düşüyoruz. Beni ilk kez dinleyen, ilk kez izleyen sevgili dostlarım, sizler de hoş geldiniz. Burada her fincanda farklı bir enerji, farklı bir hikaye ve farklı bir mesajla karşılaşıyoruz. Bakalım bugün fincanımızda neler var? Hangi semboller karşınıza çıkacak? Hangi mesajlar dikkatimizi çekecek? Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden fincanınızı başlamak istiyorum ben falımıza. Evet. Birçok figür fincanınızda belirmiş arkadaşlar. Evet. Şimdi dip kısmından başlayalım. Burada bir önce beyazlığa geleceğim arkadaşlar. Burada bir kedi kafası sanki görüyorum. Özellikle beyaz bu açıklığın oluşturduğu bana net bir şekilde kedi başını andırdı. Üst üste gelen bazı sıkıntılar, düşünceler bir kenara toplanmaya çalışmış. Ama şunu da özellikle söyleyeyim. Burada çok yoğun ve ağır bir görüntü yok. Tam tersine fincanın dibinde bu beyazlık bana bir aydınlanmayı, bir şeylerin netleşmeye başlamasını hissettirdi. Şimdi kedi figürü de bana sezgileri, dikkatli olmayı ve çevrenizde olup bitenleri fark eden bir enerjiyi çağrıştırıyor. Yani burada kişi yaşadığı bir konuda artık daha farklı bakmaya ve bazı şeyleri daha net görmeye başlıyor. Şimdi şöyle tuttuğumda arkadaşlar burada ben bir süliyet var. Bu kişi sanki kendi düşüncelerinin içine çekilmiş gibi. Başını önüne doğru eğmiş. Hatta biraz da böyle iki büklüm olmuş gibi görüntüsü var. Bu koyu telvelerin olduğu yerden bahsediyorum. Ama dikkatimi çeken önemli bir detay var. Düşüncesiz tek bir noktaya, bakın şurada tam fincanın dibinde tek bir nokta var. Sanki oraya kafasında çok şey dönmüş ama sonunda bütün düşünceleri bir konuya, bir kişiye ya da tek bir karara odaklamış. Şimdi bu kişi o noktaya doğru dönük ve adeta o konuyu düşünüyor. Burada bana biraz karar vermeye, bir şeyi kafasında tartma ve sonunda net bir noktaya ulaşma enerjisi verdi. Şimdi dağınık düşünceler toparlanıyor arkadaşlar. Bir konu var ve bu kişi artık o konunun üzerine daha fazla yoğunlaşacak gibi duruyor. Şimdi böyle çevirdiğimde ise tabii siz bunu biraz görmekte zorlanabilirsiniz ama ben çok net bir şekilde görüyorum bunu. Şu fincanın şu kısmında bir yatan bir bebek arkadaşlar. Kel kafalı, bana Cen'in görüntüsünden ziyade gerçekten bir bebek bu. Falda genellikle yeni bir başlangıcı, taze bir gelişmeyi ve henüz çok küçük olan bir oluşumu simgeliyor. Yani hayatınızda daha yeni filizlenen bir konu olabilir. Bu bir haber, yeni bir karar, yeni bir fırsat ya da yepyeni bir süreç şeklinde kendini gösteriyor. Şimdi diğer taraftaki düşünceli figürle birlikte baktığımda kafasında bir konuyu tartan kişinin önünde yeni bir başlangıç kapısı açılıyor arkadaşlar. Bebek
bu anlama geliyor. Bu düşünceli kişinin hemen neredeyse kucağında bu bebek. Şimdi bu fincanın ağız kısmına doğru çıktığımda burada bir deve kuşu arkadaşlar ve karşılıklı duran iki kişi burada var. Bir konuşma gerçekleşiyor. Yüz yüze gelmişler. Ama burada çok dikkatimi çeken bir detay var. İkisinin arasındaki bölüm böyle tel ve yoğunlaşması gibi diyelim ya da köpüğü yoğunlaşması gibi olmuş. İkisinin arasında ama çevreleri aydınlık. Çevrelerinin aydınlık olmasına rağmen tam ortalarındaki alan aydınlık değil arkadaşlar. Bu yüzden bana bunu konuşmanın biraz gergin bir havada geçebileceğini düşündürdü. Çok büyük bir tartışma demiyorum ama iki tarafında söylemek istediği bir şey var gibi. Belki bu konu açıkça konuşulacak, bazı şeyler masaya yatırılacak gibi duruyor. Şimdi çevrelerinin aydınlık olması arkadaşlar bunun sonunda bir netleşme ve rahatlama ihtimali olduğunu söylüyor. Yani konuşma biraz gergin başlayabilir ama sonrasında bazı şeyler daha görünür hale gelecek. Şimdi bu iki konuşan kişinin hemen altında bakın bir ağaç figürü burada görüyor musunuz? Ama ağacın hemen üzerinde gökyüzünde bulutu andıran şurada bir görüntü var. Buluttan su akıyor bakın aşağıya ağaca. Bir beslenme var burada. Besleniyor bu ağaç. Ve bu çok güzel bir sembol. Kökleri geçmişi ve sağlamlığı temsil ediyor ağacın. Buluttan gelen su ise bereket, destek ve yenilenme enerjisini çağrıştırdı bana. Yani burada bir süredir konuşulan veya üzerinde düşünülen bir konu zamanla beslenerek büyüyeceğini ve güçleneceğini hissediyorum. Özellikle iki kişinin arasındaki konuşmanın altında çıkmış olması yapılacak bir konuşmanın ardından bir şeylerin yeniden canlanabileceğini düşünüyorum. Sanki yukarıdan gelen bir destek var. Arkadaşlar bu destek ağacın köklerine kadar ulaşıyor. Şimdi şöyle bir bakacağım. Tam net bir şey söylemek istiyorum çünkü. Şimdi burada sanki bakın elinde mendili oynayan, dans eden bir süliyet var. Bir eli havada, diğer elin havada, diğer elinde de mendil. Sanki müziğin ritmine kendini kaptırmış gibi oynuyor. Bu figür açıkçası kutlama, sevinç, bir araya gelme enerjisi verdi bana. Özellikle mendilin havada sallanıyor gibi görünmesi ya da bir konunun sonucunda gelecek güzel bir gelişme bu arkadaşlar veya paylaşılacak bir sevincin işareti bu. Bir haber alınacak, belki bir buluşma ya da aile içerisinde hep birlikte kutlanacak güzel bir durum diyelim biz buna. Fincanın genelindeki biraz düşünceli ve gergin görüntülerin arasında böyle neşeli bir figürün çıkması da ayrıca güzel arkadaşlar. Sanki bazı konuşmalar ve düşünceler var ama ardından havayı değiştirecek güzel bir gelişme geliyor. Şimdi şu halay çeken kişinin hemen üzerinde bakın bir bebek şapkası bu arkadaşlar. Ve burada bir biberon görüyorum. Bakın şapkayla da bağlantılı bir biberon bu. Çocuk şapkası ve biberon. Yani birlikte çıkmış olması daha önce gördüğümüz bebek figürünü de destekliyor. Burada yeni bir başlangıç, aile içerisinde sevindirici gelişme, bebekle bağlantılı bir haber enerjisi oldukça belirgin gözüküyor. Üstelik hemen altında halay çeken, elinde mendili olan bir figür.
Bu bana sevinçli bir haberin paylaşılması ve kutlama enerjisi veriyor arkadaşlar. Burada bebek figürüyle başlayan semboller birbirini tamamlıyor. Biberon, bebek şapkası ve halay hepsi birlikte baktığımda sevindirici bir gelişme, ardından gelecek bir kutlama hissi bana verdi arkadaşlar. Şimdi burada daha doğrusu bir silüet var ama bir kafa, erkek kafası tepede duruyor. Özellikle uzun ve keçi sakalı, bakın şurada uzun ve keçi bir sakal var arkadaşlar. Ama ilginç olan asıl bu figürün burada da bir yüzü var. Yani arka tarafta da bir yüz var. Şimdi bu tarafı zaten yüz şeklinde. Diğer tarafta da başının arkasında da başka bir yüz beliriyor. Tek bir figürün etrafında iki ayrı yüz varmış gibi arkadaşlar. Çok değişik. Bu yüzün hemen altında ise bir kalp görüyorum ben. Hemen bakın şurada bir kalp figürü var. Kalbin devamında ben iki de kişi görüyorum arkadaşlar. Karşılıklı ellerini yukarıda birleştirmişler. Bakın şurada ve şurada. Görüyor musunuz? İki kişi. Biri burada, biri burada. Ellerini de şurada birleştirmişler. Ve adeta bunlar dans ediyor. Şimdi üzerinde de uçan kuşlar var aynı zamanda. Haber, hareketlilik ve sevindirici bir gelişme enerjisidir kuş. Özellikle kalp, dans eden iki kişi ve kuşların aynı bölgede birleşmesi bana oldukça neşeli ve güzel bir gelişmeyi çağrıştırdı. Sanki bir ilişkinin, bir birlikteliğin ya da iki kişinin ortak sevincinin ardından güzel bir haber geliyor gibi. Şimdi tepedeki 200 ise bana bu durum iki farklı kişi ya da iki farklı tarafından takip edildiğini, konuşulduğunu ve değerlendirildiğini düşündürdü. Ama genel enerji kesinlikle güzel. Burada kalp var, dans var, kuşlar var. Yani fincanın bu bölümü bana gerçekten sevindirici haber ve güzel bir hareketlilik verdi arkadaşlar. Hareketlilik olduğunu söylüyor. Şimdi hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi bu dans eden iki figürün hemen arkasında bakın iki kadın figürü var. Bu iki kadın yanında da iki ayrı ay var. Çok enteresan. Bakın. Şimdi bu aşağı tarafta bir kadın ve tepesinde bir ay. Tepede bir kadın ve tepesinde bir ay. Sanki bu ayı yakalamış. Ardından bir tümseyin üzerine doğru çıkmış bir kadın bu. Yani elindeki ayı adeta yeniden gökyüzüne bırakıyor gibi. Bakın görüyor musunuz? Burada çok güzel bir hareket var arkadaşlar. Ayı aşağıdan tutuyor, yukarıya taşıyor ve tekrar gökyüzüne salıyor. Çok enteresan. Yani bir dileğin yeniden canlanması, umutların tekrar yükselmesi, karanlıkta kalan bir konunun aydınlığa çıkmasını çağrıştırdı. Özellikle kadının yukarı doğru çıkması. Bana yükseliş ve rahatlama enerjisi veriyor. Sanki bir şey bir süre kişinin elinde kontrolünde kalmış fakat zamanı geldiğinde tekrar kendi yoluna bırakılıyor. Ve gökyüzüne bırakılan ay bana gerçekten güzel bir haber, gerçekleşmeye yaklaşan bir dilek veya duygusal bir rahatlama hissi verdi arkadaşlar. Yani fincanın genelinde kalp, dans eden kişiler ve kuşlarla birlikte düşündüğümde bu bölüm enerjisi oldukça yüksek ve güzel.
Şimdi burada bakın gökyüzüne ayı bırakıyor. Ama burada iki yol belirmiş bu kişinin önünde. İki ayrı yol. Ve bu iki yoldan biri oldukça açık ve net görünüyor. Diğer yol ise henüz kapalı. Sanki onun biraz daha zamanı geçmesi, zamanı var gibi, şartların oluşmasını bekliyor diyebiliriz, bekliyor. Ama asıl burada iki yolun tam kesiştiği yerde oluşan bir A harfi arkadaşlar. Benim asıl dikkatimi çeken şurada bir A harfi. Bu iki yol, iki seçenek, iki farklı yön veya iki ayrı ihtimal arasında bir karar noktasını çağrıştırdı. Bir yol şu anda açık ilerlemeye müsait, diğeri ise biraz sabır gerektiriyor gibi. Ve A harfi ile bu yolların kesişiminde tam ikisinin birleştiği, çünkü kesiştiği A harfi olan isminin içinde, soyadında ya da başlayan, A harfiyle başlayan yer ya da önemli bir konu süreçte dikkat çekiyor. Yani burada bir yol ayrımı var ama tamamen kapanmış bir kapı yok. Yani bu yol şimdi açık. Diğeri ise zamanı geldiğinde açılacak gibi duruyor arkadaşlar. Ama A isimli bir kişi diyebiliriz bunu. İsim, yer, kişi adı, soyadı, büyük bir A harfi çıkmış arkadaşlar. Şimdi gelelim tabağımıza. Bu hilal ay yine bizim tabağımızda belirmiş. Bakın burada hilal ayımız çıkmış. Şimdi burada tabağın alt kısmında asıl özellikle hilal ayını da yorumlayacağım. Tabağın alt kısmında iki kişi ama bunlar birbirleriyle çok yakın. Kafa kafayalar arkadaşlar. Kafa kafaya vermişler yani. Özellikle ay üste çıkmış arkadaşlar. Ve alttaki iki kişi birbirine oldukça yakın. Sanki birbirlerinden uzak değil, tam tersine aynı konuya odaklanmış ve bir şeyleri birlikte değerlendiriyor gibiler. Burada bana yakınlık, dayanışma ve ortak bir düşünce enerjisi verdi. İki kişinin bu kadar yakın olması aralarında yapılacak önemli bir konuşmayı ya da birlikte alınacak bir karar da gösteriyor. Özellikle biraz önce fincanınızda gördüğümüz iki yol ve A harfiyle birlikte düşündüğümde bu iki kişi bir yol ayrımında birbirlerine fikir veriyor olmaları da mümkün gibi görünüyor arkadaşlar. Ayı yorumladığım için tekrar bir daha yorumlamayacağım. Hanenin içine doğmuş, görüyor musunuz? Çok da güzel yani. Şimdi burada biraz daha böyle iri yarı arkadaşlar bir süliyet var. İri yarı bir kişi bu ve elinde bir demet, bu iri yarı kişinin elinde bir demet çiçek var. Bakın şurada uzatıyor ama uzattığı kişi ters dönük. Bakın burada. Ve belinden aşağı doğru eğilmiş. Ve sırtında da bir yük var bu kişinin. Yani bilemedim arkadaşlar. Sanki bir gönül alma mıdır yani. Şimdi bu tarafta uzatılan çiçekler var ama iyi niyet, güzel bir yaklaşım, bir teklif veya gönül alma enerjisi var. Şimdi diğer tarafta ise sırtında yük taşıyan ve eğilmiş bir kişi var. Sanki
geçmişten gelen bazı sorumlulukların veya düşüncelerin ağırlığını hala üzerinde taşıyor bu kişi. Çiçekleri uzatan kişi bir adım atmış ama karşı taraf henüz ona dönmüş değil arkadaşlar. Bu yüzden burada bir yakınlaşma isteği var fakat karşılığının hemen gelmediği bir durum hissettim burada. Ama çiçek sonuçta güzel bir sembol. Yani niyet kötü değil. Tam tersine bir gönül alma, barışma ya da güzel bir yaklaşım ihtimali var diyorum. Sadece karşı tarafın üzerindeki yükü bırakıp yüzünü dönmesi için biraz zamana ihtiyaç var. Yani hemen dönmeyecek bu kişi arkadaşlar. Evet, şimdi burada ağzını açmış bir köpek havlıyor arkadaşlar. Havlıyor ama sanki burada bir şeye tepki veriyor. Sesini duyurmaya çalışıyor ve bu hemen kadının üstünde. Köpek sadakat ve korumayı temsil ediyor. Havlayan şekilde çıkmış olması bana bir uyarı, dikkat çekici bir haber ya da çevreden gelecek bir söz enerjisini verdi. Özellikle biraz önce gördüğümüz ve karşılıklı duran kişilerle birlikte düşündüğümde burada duyulacak bir sözün veya yapılacak bir konuşmanın önemli olabileceğini söyleyebilirim. Çevrenizde gelecek, çevrenizden gelecek ve size kulak vermesi gerekiyor arkadaşım. Çevrenizden gelecek seslere kulak vermek gerekiyor. Her duyduğunuzu hemen doğru kabul etmeyin yalnız. Biraz gözlemleyerek ilerlemek daha iyi olacak sizin için. Yani herkesin her söylediğine de kanmayın. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Burada başında bir hani böyle demir kasklar olur ya. Üzerinde de böyle tüyler olur. Hani filmlerde görürüz bunu. Bir başlık bu. Askerlerin giydiği. Yani böyle genelde şövalyelerin giydiği bir başlık arkadaşlar. Sanki burada bir şövalye kafası belirmiş. Bu başlık var kafasında ve sadece kolları arkadaşlar ve burada bir V bir de Z harfi var. Sanki bu bir şövalye diyelim biz buna. Burada vücudun tamamı görünmüyor. Özellikle kafa kısmı. Mücadele eden bir şeyin arkasında duran ve harekete geçmeye hazırlanan bir figürü hissi verdi. Hemen yanında V ve Z harfleri dikkatimi çekti. Bunlar bir kişinin baş harfi ya da bir yer, bir isim ya da önemli bir konu sembolü olarak karşımıza çıkabilir. Cesarettir şövalye figürü arkadaşlar. Mücadele ve bir konuda adım atma enerjisi verdi bana. Yani burada bir kişi artık beklemek yerine harekete geçecek gibi duruyor. Çok güzel çünkü etrafı da aydınlık olarak gözüküyor arkadaşlar. Şimdi burada yine bakın bir kişi kolları ve elinde buharı tüten bir tencere var. Yalnız bu elinde bu tencereyle birlikte bu kişi koşuyor arkadaşlar. Şimdi bu kişi bana bir şeyin hazırlanıp yetiştirilmeye çalıştığı hissi verdi. Yani tencerenin dumanının çıkması olayın henüz çok taze ve sıcak olduğunu gösteriyor. Kişinin koşuyor olması da bu konuyla ilgili acele
hareketlilik ve hızlı gelecek bir haber enerjisi veriyor. Sanki bir şey hazırlanmış ve bir yere yetiştiriliyor gibi arkadaşlar. Özellikle fincanımızda daha önce gördüğümüz yollar, konuşmalar ve hareketli figürlerle birlikte düşündüğümde burada fincanımızdaki hareketli figürler buradakilerle birlikte beklenmedik bir hareketlenme ve hızlı gelişme var gibi görünüyor arkadaşlar burada. Çünkü bakın buradaki kişiye yetiştiriyor bu yemeği. Görüyor musunuz? Burada da bir kişi oturuyor. Bakın oturmuş. Bu kişiye sanki bu elindeki yemeği yetiştirmeye çalışıyor gibi duruyor. Güzel çıktı arkadaşlar. Bakın şimdi burada bir figür ve yine bir kalbe doğru gidiyor. Görüyor musunuz? Bakın şuradan başlıyor. Bakın konu buraya kadar geliyor. Bu arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Elinde çiçek veren figür, arkasını dönmüş yükleri olan kişi, bağıran, havlayan köpek ve onun hemen önünde bir şövalye ve şövalyeden sonra bir hayvan figürü bu ama sanki bir ayı gibi ayıyı andırıyor. Kalbe doğru ilerliyor arkadaşlar. Burada bir hikaye oluşmuş zaten aslında. Şimdi burada ben bütün bu figürleri arka arkaya koyduğumda bir yaklaşım, ardından taşıdığı yüklere yüzünü taşıdığı yüklerden yüzünü dönmeyen bir kişi, bunun üzerine yükselen bir tepki veya uyarı, sonra mücadeleye giren bir şövalye ve en sonunda kalbe doğru ilerleyen bir enerji. Şimdi yaşanmış ve yaşanmakta olan bir durumun sonunda bütün yollar yine kalbe ve duygusal bir meseleye çıkıyor. Burada yani ben bu hikayede henüz son noktanın konulmadığını düşünüyorum. Çünkü figürler hala hareket halinde. Özellikle ayıya benzeyen hayvanın kalbe doğru ilerlemesi bu konunun duygusal tarafta güçlü bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Ve falı bitiriyorum arkadaşlar. Yani bugün yine fincanımızda ve tabağımızda gördükleriniz, hissettiğim enerji buydu. Birbirinden ilginç semboller, yollar, kalpler, güzel haberler, konuşmalar ve dikkat çeken figürlerle dolu bir fincan oldu. Her sembol sanki bir diğerine bağlandı ve sonunda güzel bir hikaye ortaya çıkmış oldu. Bu fincanı burada bitiriyorum, falı. Umarım gönlünüzden geçen, beklediğiniz güzel gelişmeler en doğru zamanda sizlere ulaşır. Hepinizin yolu açık, gönlü güzel, enerjisi yüksek olsun arkadaşlar. Bir sonraki falda yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.